1861'de doğmuştu Vahdettin. Tahta çıkana kadar bir gün padişah olabileceği ihtimalini hiç hesaba katmamıştı. Şehzadeliği türlü hastalıklarla geçmişti. Bu nedenle iyi bir öğrenim hayatı olmamıştı. İlerleyen yıllarda iç ve dış olaylara gerektiği teşhisleri koyamamasının sebebi de buydu belki. İyi bir babaydı, çok sigara içerdi ve karakteri fazla heyecanlıydı. Dine önem verirdi fakat en sevdiği içki de konyaktı. Bu bilgiyi Vahdettin'in Sanremo'da kaldığı müddetçe sürekli konyak sipariş etmesinden ediniyoruz. Özgüven konusunda sorunları vardı. Şeyhülislam Musa Efendi'ye bütün dürüstlüğüyle şöyle diyecekti: "Ben bu makam için hazırlanmadım ki. Bu makama gelmeyi beklemiyordum. Fakat takdiri ilahi bana teveccüh etti ve bu ağır vazifeyi üstlendim. Şaşmış bir haldeyim. Bana dua ediniz." Tarihin belki de en olmazsa olmaz ilkesi objektiflik ilkesidir. Bu açıdan bakıldığında padişahın tahta çıktığı dönem şöyleydi. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlılar özgürlükleri dahil her şeylerini yitirmiş, İstanbul ve Anadolu karış karış düşman işgaline uğramıştı. Ordu terhis edilmiş, donanmaya ve ulaşım yollarına el konulmuştu. Ayrıca haberleşmeye de denetim gelmişti. Son padişah tahta böyle bir dönemde çıkmıştı. Savaşın acı yenilgileri ve kaçınılmaz sonuçları Vahdettin için çok büyük bir talihsizlik olmuştu. Sultan 5. Mehmet Reşat'ın ölümüyle tahta çıkan yeni sultan, kurtuluş ümidi arayan Anadolu'ya umut olmuştu. Ancak ne yazık ki bu umut boşa çıkacaktı. Mustafa Kemal ile ilk olarak 1917 yılında kendisine yaverlik ettiği Almanya gezisinde tanışmıştı. Mustafa Kemal'in o dönem henüz padişah olmayan Vahdettin'le yakınlık kurmaya çalıştığı, onu kendi tarafına çekmeye uğraştığı bilinir. Ancak Vahdettin bu gibi riskleri alabilecek bir adam değildi. Her zaman konfor alanında kalmaya çalışması sebebiyle tercihini İttihatçılar, yani Enver, Talat, Cemal grubundan yana kullanması, Mustafa Kemal ile yollarının kısa sürede ayrılmasına sebep oldu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından 14 gün sonra 55 parçadan oluşan İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan savaş gemileri İstanbul'a girdiler. Boğaz'a demir atıp toplarının ağızlarını Dolmabahçe Sarayı'na çevirdiler. Osmanlı artık başta İngilizler olmak üzere yabancı güçlere teslim olmuştu. İşgale meşrutiyet veren bu ateşkesle Osmanlı vatanı İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan askerlerince işgal ediliyordu. Tam o günlerde Osmanlı padişahı sıfatıyla Vahdettin, İngiliz General Milne'le bir görüşme yaptı. General görüşme sonrasında İngiliz hükümetine padişah Türkiye'nin idaresinin mümkün olduğunca çabuk ele alınması için Britanya hükümetinden ricada bulundu raporunu yolladı. Milli mücadele henüz başlamamışken bir zamanların en büyük devletinin çözüm yolu buydu: İngiliz sancağını Türk vatanında dalgalandırmak. O günlerde Osmanlı yurdunu süresiz olarak İngiltere'ye devretmek isteyen bir takım aydınlar türedi. En ateşli savunucuları ise Vahdettin'in eniştesi olan Damat Ferit Paşa ve sarayın güvendiği bir din adamı olan Said Molla'ydı. İstanbul gazetelerinde bu akımı savunan yazılar yazılıyor, İngilizleri öve öve bitiremiyorlardı. Bu arada zaman geçti. Karadeniz bölgesindeki Pontus çeteleriyle yerel Kuvayi milliyetçilerinin çatışmalarını incelemek ve durdurmak amacıyla Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi unvanıyla ve Padişah Vahdettin'in onayladığı bir kararname ile yetkilendirildi ve Samsun'a gönderildi. Mustafa Kemal bir süre sonra Anadolu içlerine doğru hareket etti ve Havza'ya geçti. 1919 yılı Mayıs'ının sonuna doğru ulusal istiklal mücadelemiz başlamış, Mustafa Kemal ve arkadaşları şehir şehir dolaşıp kongreler düzenlemişti. Halk bu çağrıya inanılmaz bir canlılıkla yanıt veriyor, uyanış kitleler halinde gerçekleşiyordu. Yıllardır uyuyan Anadolu kemiklerini çatırdatarak ayağa kalkıyordu. Anadolu'ya geçeli henüz 20 gün olmuştu. Mustafa Kemal Havza'daki askeri depoda bulunan silahları halka dağıttı. Ayrıca İstanbul'a gitmekte olan 10.000 silah mekanizmasına da el koydu.
Tabii İngilizler bu olaya uyandılar. Ertesi gün İstanbul'daki İngiliz komutanı Amiral Keltor, Osmanlı Devleti'ne resmi bir yazı yazarak karışıklık çıkaranların başını Mustafa Kemal çekiyor. Derhal geriye çağrılsın dedi. Aynı gün Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Mustafa Kemal'e telgrafla emir vererek derhal İstanbul'a geri dönmesini istedi. Mustafa Kemal Harbiye Nazırı'nın bu geri çağırma kararına karşı hemen doğrudan Padişah Vahdettin'e bir telgraf çekti. İstanbul'da İngilizlerin emrindeki kişilerin kendisini geriye çağırdığını, bunlara müdahale edilmesini arz etti. Padişah bu telgrafa yanıt vermedi. Mustafa Kemal Havza'dan Amasya'ya geçti ve burada ünlü Amasya bildirisini yayınladı. Bu bildiride vatan milletin azim ve kararıyla kurtulacaktır dedi. Ertesi gün Osmanlı Devleti bir karar alarak Mustafa Kemal'i görevden aldı. Tüm Anadolu'daki illere ve ilçelere Mustafa Kemal'in hiçbir resmi sıfatı kalmamıştır. Emirlerine kesin olarak uyulmamalıdır diyerek genelge gönderdi. Mustafa Kemal bu görevden alınış karşısında padişaha sığınmak istedi. Kendisinin göreve padişah iradesiyle atandığını, bu nedenle kendisini görevden alacak makamında padişah olacağını bildirdi. Aynı gün Amiral Keltor, Londra Dışişleri Bakanı'na gönderdiği iletide Mustafa Kemal Samsun'a varışından beri milliyetçi akımının merkezi haline gelmiştir. Ama görevden alınmıştır diye rapor verdi. Amasya'dan ayrılan Mustafa Kemal Erzurum'a geldi. Birkaç gün sonra Ferit Paşa Mustafa Kemal'e padişahın derhal İstanbul'a dönme emrini bildirdi. Mustafa Kemal Erzurum'dan ayrılmayacağını söyleyince kendisine padişahın emriyle görevinin ve rütbelerinin alınacağını bildirdi. Ve böylece Mustafa Kemal askerlikten istifa etti ve bir fert olarak millete döndü. Erzurum Kongresi'ni topladı, kararlar alındı. İstanbul hükümeti ise boş durmuyordu. Bütün Anadolu'ya Mustafa Kemal'i isyankar ve asi olarak ilan ediyordu. En sonunda Mustafa Kemal askerlikten istifa ettiği halde onun bütün rütbelerinin elinden alınmasına İstanbul hükümeti karar verdi ve bu kararı da Padişah Vahdettin onayladı. Bu görevden alma ve rütbelerinin sökülmesinden 10 ay sonra İstanbul'da kurulan özel mahkeme Mustafa Kemal'i yargıladı ve idama mahkum etti. Tüm bu durumlar olurkense millet bitkin, cılız, fakir ve bitap durumdaydı. Yunan işgali başlamış, Batı Anadolu karış karış işgal edilmişti. Rezil Yunan ordusu işgal etmekle yetinmiyor, yaşlıları süngülüyor, kadınlara tecavüz ediyor ve geride kalan bütün yerleşim yerlerini yakıp kül ediyordu. Tüm bu rezillikler yaşanırken İstanbul hükümeti Ankara'ya dinsel nitelikli bir savaş açıyordu. Padişahın talimatıyla işbirlikçi Şeyhülislam bütün Anadolu'ya şu fetvasını İngiliz uçakları vasıtasıyla dağıttırdı. Padişahın izni olmadan işgalcilere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek dinin gereği ve görevidir. Milliyetçileri öldürenler gazi sayılır. Bu yolda ölenlerse şehit. Sebep ne olursa olsun Şeyhülislam da padişah da bu fetvalar Türkiye'yi böler, kardeş kavgasına yol açar, kan gölüne çevirir, din düşman emeline alet edilemez dememişlerdir. Özellikle Vahdettin halife olarak bu fetvaların dinin özüne ters olduğunu söyleyebilecek mevkidedir. Ancak o da susmayı yeğleyecektir. Takdir edersiniz ki tarih bazen çok üzücü ve şaşırtıcı olaylara tanıklık edebiliyor. İşte Anadolu'da ölüm kalım savaşı veren bir avuç vatansever böyle zorluklarla karşı karşıyaydı. Damat Ferit çok geçmeden padişahın kararnamesiyle şiddetli para sıkıntısına rağmen 1.250.830 Osmanlı lirası ödenekle Mustafa Kemal'i tepelemek için Kuvayi İnzibati ordusu kurmuştu. Askerlere dönemin özelliklerine göre oldukça yüksek aylıklar vaat edilmişti ve halifeye güvenen gençler de bu orduya katılmıştı. Ankara eşkıyalarını derhal dağıtmak maksadıyla hemen harekete geçen bu orduların sonu tek kelimeyle hüsran olacaktı. Kuvayi İnzibatiye macerasının fiyasko ile sonuçlanması üzerine İngilizler Yunanlıları harekete geçirmişlerdi.
1922'ye gelindiğinde milli mücadelenin de sonuna yaklaşılmıştı. Onca fetvalara, idam kararlarına, ayaklanmalara, Kuvayi İnzibatiye'lere, gizli anlaşmalara rağmen Mustafa Kemal'in değil, Yunan'ın ordusu tepelenmişti. Her neyse, video daha fazla uzamasın diye Vahdettin konusunu yavaştan sonlandırmak istiyorum. Gelen tepkilere göre Atatürk ve Kurtuluş Savaşı dönemleri için belki ayrı ayrı videolar yapabilirim. Videoyu toparlarsak, Vahdettin, damat Ferit Paşa ve Said Molla'nın etkisi altında kalıp, padişah olduğu süre boyunca görüşünün işgalci kuvvetlere teslimiyetçilik olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Burada biraz Vahdettin'in kişiliğine de bakmak gerekiyor. Asi ve cesur bir ruha sahip olmadığından göreve geldiğinde halihazırda zaten kazanan konumunda bulunan işgalci güçlerle aksi yönde davranması pek de mümkün olmazdı. Zira hayatı boyunca abisi 2. Abdülhamit'ten epey korkmuş, gözlerden uzak bir köşk hayatı sürmüştür. Politikaya dair en ufak bir ilgisinin Abdülhamit ajanları tarafından anlaşılması halinde kellesinin alınacağını bildiğinden kendisine kalkan olarak hep sessiz kalma tavrı benimsemiştir. Böyle geçen bir 57 senenin ardından karakterinin geri planda kalmak yönünde şekillendirdiğini iddia etmek pek de saçma olmaz. Kurtuluş Savaşı zaferle sonlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de hilafetle saltanatın ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını ilan etti. 17 Kasım sabahı Vahdettin, küçük oğlu ve hareminin mensupları ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndan hiçbir mücevherat almadan bir kayığa binerek Boğaziçi'nde demirlenmiş olan İngiliz zırhlısıyla Malta'ya gitti. İngilizler Vahdettin'in İngiltere'ye gelmesini kabul etmediği için bir süre Malta'da kaldı. Oradan Hicaz Kralı'nın daveti üzerine Mekke'ye ve oradan da İtalya'daki San Remo şehrine giderek bu şehirde kaldı. Mayıs 1926'da San Remo'da vefat etti. Kasaba ve berbere olan borçları yüzünden cenazesi haciz edildiğinden 30 gün boyunca cenazesine el konuldu. Ardından Şam'a getirilerek Sultan Selim Camii kabristanına defnedildi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.